Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Pegasus Hava Yolları'nın finansal durumuna şöyle bir yakından bakacağız. Bu tür derinlemesine incelemelerimiz ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Ama başlamadan o çok önemli hatırlatmayı yapalım hemen. Burada konuşacaklarımız, paylaştıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu baştan belirtmiş olalım. Peki bugün elimizde ne var? Pegasus'un son 10 dönemine ait bilanço verilerini içeren bir raporumuz var. Bir de en güncel faaliyet raporu. Amacımız ne? Bu belgelerle şirketin geçmişten bugüne mali performansını anlamaya çalışmak. Özellikle de en son finansal duruma odaklanacağız. Ve tabii ki incelememizin sonunda analistlerin ulaştığı nihai yatırım kararı neymiş, hedef fiyat neymiş bunları da konuşacağız. Pegasus'un mali performansı nasıl bir seyir izlemiş, analistler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi Pegasus biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli LCC dediğimiz havayolu şirketlerinden biri ve ciddi de bir büyüme gösteriyor. Son raporlara baktığımızda yani 2025'in ilk 6 ayı için gelirler bir önceki yıla göre %41 artmış. Yolcu sayısı da %13'ten fazla yükselmiş. Yani ilk bakışta harika görünüyor değil mi? Ama iş karlılığa gelince tablo biraz dalgalı sanki. Faaliyet karı yıllık bazda düşmüş. Hem de 100-103 gibi bir düşüş var. Evet, sert bir düşüş. Ama öte yandan net kar. İnanılmaz bir artışla %403 artmış. Burada ne oluyor, bu makas niye bu kadar açık? Evet, şimdi o gelir ve trafik artışı dediğin gibi hem sektörün pandemi sonrası toparlanmasını gösteriyor hem de Pegasus'un kendi iş modelinin, o LCC modelinin gücünü yansıtıyor aslında. Karlılıktaki bu zıt hareketin sebebi ise biraz daha derinde. Yüksek sabit maliyetler var tabii bu sektörde ve operasyonel kaldıraç dediğimiz şey burada çok net ortaya çıkıyor. Faaliyet karıyla net kar arasındaki o devasa farkın ana sebebi ise büyük ihtimalle finansman gelir giderleri, özellikle de kur farkları. Şirketin ciddi bir net döviz açık pozisyonu var. Yani bilançosunda yaklaşık eksi 25,8 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bayağı yüksek. Haliyle TL'deki en ufak bir oynama net karı doğrudan hem de çok güçlü bir şekilde etkiliyor. Ama asıl büyük resme bakarsak şunu görüyoruz. Şirket borçla finanse edilen agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Bilançoya baktığımızda toplam varlıklar sadece 6 ayda %23 artmış. Bu artışın lokomotifine kullanım hakkı varlıkları. Yani kiralanan uçaklar. Anladım, yeni uçaklar yani. Aynen. Buna paralel olarak yükümlülükler de artıyor tabii. Özellikle uzun vadeli borçlarda %20'lik bir artış var. Borç öz kaynak oranı 2,60. Yani şirketin öz kaynaklarının 2,5 katı kadar borcu var. Bu yüksek bir oran sayılır değil mi? Evet, sektör ortalamalarına göre yüksek. Net borç FAVÖK oranı da 3,99. Yani bu da neredeyse 4 demek. Şirketin net borcu yıllık FAVÖK'ünün 4 katı. Bu tam anlamıyla bir kaldıraçla büyüme stratejisi işte. Anlıyorum. Yani bir yandan filoyu sürekli yeniliyorlar, daha verimli hale getiriyorlar ki filo yaş ortalaması hakikaten çok genç, 4,87 yıl ve ağırlıkla A321 Neo'lar var. Bunu yapmak için de ciddi şekilde borçlanıyorlar. Faaliyet raporunda da zaten o büyük Airbus siparişi, hatta yeni Boeing anlaşması falan bunlar hep yazıyor. Peki bu stratejinin arkasındaki mantık ne tam olarak? Mantık şu. Yeni nesil uçaklar, özellikle o A321 Neo'lar ciddi anlamda yakıt verimli. Bu sayede birim maliyetleri yani CASK dediğimiz koltuk başına düşen maliyeti yapısal olarak yani kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyorlar. Bu sadece geçici bir önlem değil, uzun vadeli bir maliyet avantajı, bir dayanıklılık hedefi. Eş zamanlı olarak da uluslararası ağlarını çok agresif bir şekilde genişletiyorlar. Evet, 54 ülke, 114 destinasyon diyor raporda. Aynen. Bu sadece pazarda büyümek için değil, aynı zamanda o bahsettiğimiz yüksek döviz cinsi borçları var ya, uçak kiralamaları, eurobondlar, işte bunları ödemek için gereken dövizi yani euro ve dolar gelirini yaratmak zorundalar. Adeta bir yarış içindeler. Döviz bazlı gelirleri, döviz bazlı yükümlülüklerinden daha hızlı artırma yarışı bu.
Çok ilginç bir dinamik. Yani strateji bir yandan mantıklı dursa da içerdiği yüksek borçluluk ve dış faktörlere olan bağımlılık, işte yakıt fiyatları, kur hareketleri, talep ki turizm şu an güçlü gidiyor gerçi, ciddi riskler taşıyor gibi. Kesinlikle. Peki bu riskleri nasıl yönetiyorlar? Var mı bir çabaları? Var. Yakıt riskini mesela aktif olarak yönetiyorlar. 2025 ihtiyacının yaklaşık %52'si finansal araçlarla korunmuş, yani hedge edilmiş durumda. Kur riskini de azaltmaya çalışıyorlar. Mesela TL gelirlerini günlük olarak USD'ye çevirme gibi operasyonel yöntemler kullanıyorlar ama yine de o bahsettiğimiz devasa net döviz açık pozisyonu TL'de olası sert bir değer kaybı durumunda önemli bir kırılganlık yaratıyor. Bu net. Bir de tabii sektör içi rekabet var. THY'nin Ajet markası biliyorsunuz daha agresif geliyor. Bu da ileride potansiyel fiyat savaşlarını tetikleyebilir, marjları baskılayabilir. Anlaşıldı. Peki, tüm bunları konuştuk. Büyüme var, strateji var ama ciddi riskler de var. Elimizdeki analiz raporu tüm bunları tartıp nasıl bir sonuca ulaşmış? Ne diyor yatırımcıya? Analiz, Pegasus'un büyüme potansiyelini ve stratejisini olumlu bulmakla birlikte o yüksek finansal risklerin altını net bir şekilde çiziyor. Sonuç olarak da bu riskleri göze alabilecek, yani daha yüksek risk toleransına sahip yatırımcılar için al tavsiyesinde bulunuyor rapor. Al tavsiyesi var yani. Peki bir hedef fiyat belirtilmiş mi raporda? Evet, belirtilmiş. Rapor 12 aylık bir süre için 350,00 TL'lik bir hedef fiyat öngörüyor. 350 TL. Evet, bu tabii mevcut seviyelere göre önemli bir yükseliş potansiyeli demek ama rapor şunu da ekliyor. Bu hedefe ulaşmak hem şirketin bu yüksek kaldıraçlı stratejiyi başarıyla yürütmesine hem de makroekonomik koşulların, işte kurun, talebin vesaire destekleyici olmasına bağlı. O riskler hep akılda tutulmalı. Anladım. Yani potansiyel bir fırsat var ama yüksek risk iştahı gerektiriyor özetle. Tekrar hatırlatalım. Bu duyduklarınız analist raporunun bir özeti, bizim kişisel bir yatırım tavsiyemiz asla değil. Herkesin kendi araştırmasını yapması çok önemli. Pegasus'un finansallarına yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuştur. Belki yorumlarda bir sonraki analizde hangi şirkete bakalım onu yazabilirsiniz. Mesela THA analizi ilginizi çeker miydi? Ne dersiniz? Gelecek analizlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize bol kazançlı günler, finansal esenlikler dileriz. Hoşça kalın.